Şu anda ekranda gördüğünüz bu zararlı yazılımlar tam olarak şu an, bugün Linux sistemlerinde aktif olan ve kitleleri sessizce etkisi altına alan gerçek tehditler. Ancak tüm bu somut kanıtlara rağmen insanların aklında hala çok güçlü bir psikolojik yanılsama var. Linux'un doğası gereği zararlı yazılımlara karşı tamamen bağışık olduğu inancı. Bu sahte güvenin en büyük bedelini küresel dijital altyapımız az kalsın çok yakın bir geçmişte ödüyordu. Bu videomuzda sadece virüs var demekte kalmayacak. Uygulamalı bir şekilde nasıl virüslerin sisteme sızdığını ve sistemin buna dair hiçbir uyarı vermediğini gösterecek tarihsel örneklerle açıklayacağız. Hazırsanız lafı daha fazla uzatmadan başlayalım dostlar. Her şeyin bir başlangıcı vardır. Linux ekosistemi için bu kırılma noktası 1996 yılıydı. O dönemler siber dünyanın motivasyonu para veya yıkım değil, tırnak içerisinde yapılamaz denileni yapmak üzerine kurulu bir ego tatminiydi. Ve karşımıza çıkan ilk isim Stark oldu. Amacı şirketleri çökertmek veya fitleştirmek falan değildi. O bundan ziyade sadece ben buradayım diyen zararsız bir virüstü. İşte bu Linux dünyasında bir kırılma noktasıydı. Çünkü Stark ilk Linux'te virüs kırılmaz efsanesini sarsan kişi oldu. O sistemin derinliklerinden gelen bir uyarıydı ama kitleler bu uyarıyı bir istisna olarak görüp görmezden gelmeyi tercih etti. Milenyum adım attığımızda siber yeraltı dünyasının psikolojisinde radikal bir kırılma yaşandı. 90'ların izole ve ego tatmini arayan hacker profili yok olmaya, yerini örgütlü bir kaos arzusuna bırakmaya başlamıştı. Amaç artık sadece buradayım demek değil, sistemin kimliğini zorla değiştirmek, dijital bir yıkım başlatmaktı. 2001 yılında Ramenworm yani Ramen kurtçuğu tam da bu anarşik motivasyonla sahneye çıktı. Hedef spesifikti. O dönem güvenliğin kalesi olan Red Hat sunucuları. Ramen FTP, RPC ve LPD gibi temel servislerdeki açıkları bir maymuncuk gibi kullanarak kendi kendine otonom bir şekilde eğiliyordu. Sızdığı her web sunucusunun kalbine girip index.html dosyasını siliyor ve kendi mesajını yerleştiriyordu. Tırnak içerisinde Hackers Love Ramen. Ya biliyorum komik bir şey, yani bir alay gibi aslında. Ama Ramen sızdığı sunucuları yırtıp atıyor ve yerine zorla kendi imzasını kazıyordu arkadaşlar. Yani sunucuya sadece küçük bir mesaj bırakıp geçmiyordu, yani tüm dosyaları silip sadece bunu bıraktığını düşünün. Yani ancak Ramen'in yarattığı bu görsel şov yaklaşan asıl tehlikenin sadece küçük bir fragmanıydı aslında. Çünkü Ramen'in amacı eğlenceydi. Ama 2002 yılında Slapper felaketi siber suçun DNA'sını tamamen değiştirdi. Slapper ekrana kendi adını yazacak kadar gösteriş meraklısı değildi. O, sessiz ve sistematik bir asimilasyon peşindeydi. Apache web sunucularının şifreleme algoritması olan OpenSSL'deki bir açığı sömürülerek hedefine ulaştı. Sızdığı on binlerce Linux sunucusunun adeta iradesini elinden aldı ve onları devasa, merkeziyetsiz bir PHP, Page to B yani uçtan uca ağ bağladı. Günümüzde ise idealist insanların yerini para ve güç aldı diyebilirim. Yani siber suç amatörlükten çıkıp milyar dolarlık acımasız bir endüstriye dönüştü. 2013'te Linux Darlos ile hedefin sadece dev sunucular değil, evimizdeki modemler, kameralar ve TV kutuları olduğunu gördük. 2015'te Linux Encoder 1 ilk Linux Fit yazılımlarından biri olarak dosyaları şifreleyip doğrudan kar etmeye başladı. 2016'da ise tarihin en büyük kırılmalarından biri meşhur Mirea botnet patlak verdi. Mirea, sızdırılan tek bir kod parçasıyla tüm dünya çapındaki interneti çökertme noktasına getiren devasa DDoS saldırılarına dönüştü. Milyonlarca cihazın iradesini tek bir merkeze bağladı ve başarılı oldu. Çünkü o an anladık ki dünyadaki sunucuların, kameraların ve elimizdeki o masum modemlerin hepsi aslında arka planda Linux çalıştırıyordu. Ve bugün sadece 2022 yılına göre 17 milyon yeni Linux malware varyantı keşfedildi. Sunuculara yapılan milyonlarca saldırının %25'i işlemci gücümüzü sömüren kripto madencilere, %20'si ise sistemimizi arka kapı bırakan web shell'lerdi. Şimdi biliyorum, bunlar sunucu kardeşim, son kullanıcı ilgilendirmiyor diyeceksiniz. Ve evet, size hak verebilirdim. Tabii basit bir kod ile Linux PC'lerini ısıtmayı başarmasaydım. Şimdi uygulama kısmına geçeceğiz. Şu an izleyeceğiniz şey bir kurgu değil. Herhangi bir antivirüs uyarısı, herhangi bir emin misiniz sorusu veya sistemin sizi durdurmaya çalıştığı bir an olmayacak. Çünkü Linux felsefesi özünde size güvenir. Siz bir komut çalıştırıyorsanız ne yaptığınızı bildiğinizi varsayar. Bu gösterdiğim araçla sadece birkaç saniye içerisinde
sistemin savunma hatlarını devre dışı bırakacak bir arka kapı üretebilirsiniz. Yani resmi olarak veya yasal olarak burada bunu yapmayacağım ama bana inanmıyorsanız kendi bilgisayarınızda deneyin ve görün. Bunu çalıştırdığınızda hiçbir şey olmayacak. Ekran kararmayacak. Fanlar hızlanmayacak. Sistem bu dosya tehlikeli olabilir diye de bağırmayacak. Linux sessizce itaat edecek. Ama arka planda saldırganın ekranında şu an sizin tüm merhametiniz serili. Şifreleriniz, dosyalarınız, kameranız hepsi artık başkasının kontrolünde. İşte Linux'un o bağışıklık maskesinin düştüğü an tam olarak bu sessiz andır. Sistem sizi korumadı. Çünkü siz ona çalıştır dediniz ve o da görevini yaptı. Artık istersem sunucumdan kameranızı açabilir, ekranınızı canlı yayınlayabilir, mikrofonunuzu dinleyebilir veya çerezlerinizi çalabilirim. Siz PC'de ne yapabiliyorsanız ben de onu yapabilirim kısacası. Aynısını Windows'da denerseniz göreceğiniz şey Windows Defender'ın virüsü imza dediğimiz özel numarasından anlayıp anında silmesi olurdu. Peki ne yapacağız? Özgür yazılımı bırakıp Windows'a mı geçeceğiz? Ya bu domatesin biri bozuk diye tüm tarlayı yakmaya benziyor. Oysa çözüm çok basit. Bozuk domatesi ayıklayacak ve düzgün domatesleri başka bir kutuya alacaksınız. Bunun yapacak şey ise ClamAV. Aşağıda yükleme rehberini koyacağım ki siz de kendi işletim sisteminize göre yükleyip kurabilin. Şimdilik kısa bir özet geçeceğim. Linux dünyasının standart muhafızı olan ClamAV tam olarak az önce yaptığımız o sessiz sızmaları durdurmak için tasarlandı. Sadece bir yazılım değil, bir güvenlik kültürü. Aşağıda verdiğim etapları takip ederek sisteminize kurabilir ve otomatik tarama yapabilirsiniz. Videomuzun başında bir yanılsamadan bahsetmiştik. Linux'e virüs bulaşmaz maskesi. Gördük ki bu maske bizi korumaktan ziyade tehlikeyi görmemizi engelliyor. Linux size mutlak bir özgürlük vaat eder. Ancak sizin de bildiğiniz gibi mutlak özgürlük mutlak sorumluluğu beraberinde getirir. Windows'un o koruyucu ama kısıtlayıcı ebeveyn tavırlarından kurtulup Linux'un özgür dünyasına geçerseniz kendi güvenliğinizin mimarı da olmak zorundasınız. Sonuç bu kadar arkadaşlar. Yani sisteminiz ne kadar iyi olursa olsun kapıyı içeriden siz açtığınız sürece o surların hiçbir anlamı kalmaz. Güvende kalın, özgür kalın ama en önemlisi her zaman uyanık kalın. Bu siber güvenlik ve felsefe yolculuğunda bana eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdaki Matrix sunucumuza da gelmeyi, fikirlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Linux'te kalın.